Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ iş örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. En yeni, en trend örgülerden bir tanesini sizlere anlatacağım. Hemen şöyle modelin anlatımı için arkadaşlar elimde bu şekilde ipim var. Şöyle tığ numaram ise 1.40 milimlik tığ kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre tığlar seçebilirsiniz. Hemen şöyle simli alize, şal, siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Modelimize arkadaşlar önce zincirler çekerek başlıyoruz. Zincir üzerine küpler yapıyoruz ve küp üzerine kurulan bir model. Bu şekilde ben sayı vermeden zincirlerimi çekiyorum. Sonra küpleri yaparken sayı vereceğim arkadaşlar. Hemen ben sizlere model gösterecek kadar zincirlerimi çekiyorum. Sizler de yapacağınız örgünün enine göre istediğiniz uzunlukta zincirlerinizi çekin. Modelimizi birlikte kuralım. Evet, şöyle ben fazlasıyla zincirimi çektim. Sizler de fazlasıyla zincirinizi çekin. Burada elimi çekmiş olduğum son zincirden koydum ve 5 tane zincir çektim buraya. 5 zincirimden sonra tığımın başına ipimi aldım. Buraya ikili bir trabzan yapıyoruz. Hemen küçük bir kutucuk oluşturduk. Tekrar burada 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada 2 zincir atlayıp 3. zincirimize ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 2 atladım. 3. zincirimin içine ikili trabzan yaptım. Burada bu modeli kurarken arkadaşlar alttaki çekmiş olduğunuz zinciri sıkı çekin arkadaşlar. Yani sıkı çekerseniz alt kısmı daha düzgün duracaktır. Çünkü 2 zincir atlayıp 3.'ye batıyoruz. Onun için alt kısmını biraz daha sıkı çekin. Evet, bu şekilde kafeslerimi oluşturuyorum. Her bir modelimiz için arkadaşlar 6 kafes artı 3 kafes ekliyoruz. Hemen şöyle tekrar sizlere göstereyim. Ben yaptım kafeslerimi. Hemen şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine tekrar 6 olarak kafesleri yapıp artı 3 kafes ekliyoruz. Artı 2 kafes de sağ ve sol kenar bantları için ekliyoruz. Bu kenar bantları için eklediğim sizlerin isteğine kalmış arkadaşlar. Ne kadar koymak isterseniz o kadar kafes ekleyin. Evet, hemen bu şekilde zeminimi hazırladım. Geride kalan zincirimi kesiyorum. Evet, kestim zincirimi. Burada tekrar birinci sıramızdan başlıyoruz. Bu alt zemindi. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Hemen tekrar bu sıramızı da bu şekilde kafes yapıyorum. Model yeri ayarlıyoruz arkadaşlar birinci sıramızda. Hemen tekrar tığımın başına ipimi aldım. 2 zincir çektim. Bu şekilde kafesin birini atladım. Tam kafesin içine denk gelecek şekilde bir trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Aynı yuvanın içine tekrardan bir trabzan daha yapıyoruz. Burası model yerimiz oluyor. 2 zincirimizi çekiyoruz. Burada yine aradaki trabzan sırasını atlayıp diğer trabzan sırasına batıyoruz. 2 zincir, tekrar trabzan sırasına batıyoruz. Tekrar 2 zincir, trabzan sırasına batıyoruz. Burada bir örnek yeri oluşturduk. Tekrar kenarda da bir örnek yeri oluşturacağız arkadaşlar. 2 zincirimi çektim. Hemen sıradaki trabzanımı kafes üstüne kafes, hemen buradaki modelimizi bu şekilde ayarladık. Şimdi ikinci örneğimizi yine 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. Burada trabzanı atladım. Tam ortasına model uyguluyoruz. Tekrar bir zincir çekip bir trabzan daha yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Yine
burada trabzan sırasına atladım. Tekrar 2 zincir kenar kafesimizi yapıyoruz. Yani kenardaki kenar mesafemizi bir tane küp olarak yaptım. Ben model gösterdiğim için sizler kenarlara daha fazla kafes koyabilirsiniz. Hemen burada 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Modelimizin ikinci sırası arkadaşlar. Tığımın başına ipimi aldım. Kenardaki kenar kafesimizi yapıyoruz. Tekrar 2 zincir, pardon, zincir çekmeden hemen modelimize geçiyoruz. Burada tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen modelimi geri çeviriyorum. Burada trabzanlar yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan yaptım. Şimdi diğer kanada atlıyoruz. Buraya da tekrar 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7.'yi de yaptım. Evet. Hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde bir model oluşturduk. Şimdi burada hiç zincir çekmeden sıradaki şu hemen görmüş olduğunuz trabzanın üzerine trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki trabzanımıza trabzan. 2 zincir, sıradaki trabzanımıza trabzan. Tekrar 2 zincir, sıradaki trabzanımıza trabzan yapıyoruz. Şimdi modelimizi tekrarlıyoruz. Şimdi burada da bir model yeri koymuştuk. Tığımın başına ipimi aldım. Yine burada 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir önceki yapmış olduğumuz örneğin tekrarını yapıyoruz. Hemen bu kanada 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Evet, 7 tane ikili trabzanımdan sonra hemen diğer kanada geçtim. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, 7 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada hemen modelimi çeviriyorum. Sıradaki trabzanıma yine trabzan yapıyorum, ikili. Evet, hemen 2 zincirimi çektim. Kenar kafesimizi yapıyoruz burada. 2 zincir atlayıp üçüncüye trabzan yapıyorum. Burada 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Tekrar burada modelimizin 3. sırasına geçtik arkadaşlar. Modelimizin 3. sırasına. Tığımın başına ipimi aldım. Burada kenardaki kafesimi yaptım. Hemen burada arkadaşlar dikkat etmenizi istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ip doladım tığıma. Hemen burada yapmış olduğumuz örneğin tam ortasına battım. Bütün ipimin içinden bu şekilde ilmeğimi çıkardım. Bu şekilde bir tomurcuk yaptık diyelim. Şöyle kapattım. Yine 10 tane tığımın başına ipimi alıyorum. Bu şekilde doladığınızda serbest tutun arkadaşlar elinizi. Tekrar aynı şekilde ilmeğimi içinden çıkardım ve ipimi uzatarak topladım. Yine 3 tane yapıyoruz bu şekilde. 10 tane yine ipimi doladım. Aynı yuvanın içine batıyorum. Tekrar içinden çıkardım. Ve tekrar ilmeği bile topladım.
Bu şekilde bir görüntü, hoş bir görüntü oldu. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki bu görmüş olduğunuz yere trabzan yapıyorum. Trabzanlarıma devam edeceğim burada arkadaşlar. Yine 2 tane zincirimi çekip sıradaki trabzanıma trabzan yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Sıradaki trabzanıma trabzan yapıyorum. Yine burada 2 zincirimi çektim. Hemen modelimin kenarındaki trabzanıma battım. Burada aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz tomurcukları yapıyoruz. Yine 10 tane tığımın başına ipimi alarak devam ediyorum. Biraz sıkı sararsak çekmesi biraz zor olabiliyor. Hemen şöyle bu şekilde ipimi gerdirerek tekrar 10 tane tığımın başına ipimi alıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Evet. Yine bir kez sık iğne yapıyorum. Yine 10 tane tığımın başına ipimi alıyorum. Tekrar. Evet, bu şekilde yine yaptım. Şöyle hemen göstereyim. Gerçekten değişik bir model. Kendi tasarımım arkadaşlar. İlk defa yapmış olduğum bir model. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen sıradaki trabzanıma trabzan yaptım. 2 tane zincirim. Tekrar trabzan. Evet, modelimizin 3. sırasında bu işlemi yaptık. Tekrar 5 tane zincir çekip 4. sıramıza geçiyoruz. 4. sıramızda yapacağımız işlem hep bu sıramızı kafes yapıyoruz arkadaşlar. Kenar kafesimi yaptım. 2 zincir çektim. Hemen bu tomurcuğun ortasından, 2 tomurcuğun ortasından giriyorum. Trabzan yapıyorum. 2 zincir. Diğer 2 tomurcuğun arasına giriyorum. Bir trabzan daha. Şimdi 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir küp daha yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Yine sıradaki trabzanıma batıyorum. 2 zincir, sıradaki trabzanıma batıyorum. 2 zincirimi çektim. Sıradaki trabzanıma batıyorum. Tekrar 2 zincir. Bu sefer tomurcuğun arasına. Bu şekilde denk geliyor arkadaşlar. Yani yapmış olduğumuz kafesleri bu şekilde yerine tekrar getiriyoruz. Modelimizin tekniği bu. Ama modelimiz 4 sırada bu şekilde, 8 sırada kendini tamamlıyor. Çünkü örneklerimizi kaydırıyoruz. Hemen kenar kısmı da yapıyorum. Şimdi modelimizin 5. sırasındayız. Aslında teknik bu. Çok kolay. Hızlı da ilerleyen bir model. Şimdi yapacağımız işlem, buradaki modeli ortaya getireceğiz arkadaşlar. Buradaki kafesleri de bu modellerin üzerlerine denk gelecek şekilde modelimizi tekrarlıyoruz. Ya sadece yerlerini kaydırarak. Hemen kenar kafesimi yapıyorum. Burada 2 zincir, sıradaki trabzanıma batıyorum. Tekrar 2 zincir, sıradaki trabzanıma batıyorum. Evet, burada 3 kafes, yine 2 zincirimi çektim. Hemen tam araya denk gelecek şekilde, yani 3. zincirin 3 tane çekmiş olduğumuz zincirin tam ortasına denk gelecek şekilde hemen şöyle 2 tane zincirimi çekip tam ortalıyoruz arkadaşlar. Buraya bir trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir, model yerini kurmuş olduk bu kısma. Tekrar 2 zincir, geride kalan kafeslerimizi olduğu gibi yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar kafeslerimi yaptım. En son kafesimi de yapıyorum.
Yine 5 tane zincirimi çekip geriye dönüyorum. 6. sıramız oluyor. Yine kenarda kenar kısmını yapıyorum. 2 zincir, kafeslerimizi olduğu gibi model kısmına kadar değişiklik yapmıyoruz, örüyoruz. 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine tekrar sıradaki trabzanıma batıyorum. Burada pardon, zincir çekmiyoruz, artık modelimizi kuruyoruz. Hemen modelimizin arka yüzünü çevirip 7 tane ikili trabzan yapıyoruz bu kısmı. Evet. Hızlı yapıyorum çünkü modelimiz 8 sıradan oluştuğu için videomuz çok uzun olmasın diye hızlı anlatıyorum. Fakat sizler dilerseniz videoları ağırlaştırarak, yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Videoların üzerindeki 3 noktadan hızını düşürebilirsiniz arkadaşlar videoların. Evet, hemen diğer kanada geçtim. Buradaki modelimi, bu tekrarı olduğu için hızlı geçtim. Hemen geriye çevirdim. Sıradaki hemen dibindeki trabzanıma trabzan yaptım. 2 zincir, sıradaki trabzanıma trabzan, 2 zincir, sıradaki trabzanıma trabzan, 2 zincir, sıradaki trabzanıma trabzan, tekrar 2 zincir, kenar trabzanı. Evet, 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Geriye çevirdim. Şimdi tekrar bu sıramızı da bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi tomurcuk kısmını yapıyoruz. Yani örneğimizin tomurcuk kısmına geliyoruz. Hemen burada kafeslerimi olduğu gibi yapıyorum. Kenardaki modelimin hemen trabzanına da batıyorum burada. Bu şekilde. Burada yine tığıma 10 tane ipimizi doluyoruz. Modelin tam ortasından bir tane ip, ilmek alıp içinden, evet, bu sefer ipim takıldı. Hemen düzelteyim arkadaşlar. Arada oluyor bu şekilde, elimiz alışasıya kadar. Tabii ki ben kameranın önünde yaptığım için zorlanıyorum. Sizler birkaç sefer yaptıktan sonra bu modeli çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, hemen bu şekilde çıkardım. Bir de ipimiz simli olduğu için de zorlanabiliriz. Evet, yine 10 tane tığımın başına ipimi aldım. Yine ilmeğimi içinden çıkardım. Bir sık iğne ile kapattım. Aynı işlemi yapıyorum. Evet. Hemen sıradaki trabzanıma giriyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Sıradaki trabzanım, 2 zincir, sıradaki trabzanım, 2 zincir, sıradaki trabzanım, 2 zincir, sıradaki trabzanıma batıyorum. Evet, burada 5 tane zincir çekip artık modelimizin son sırasında tamamen yapacağımız model yok. Küpleri oluşturuyoruz hemen. Burada ben bu kısmı yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet, burada gösterilecek model olmadığı için normal düz küplerimi yaptım. Modelimizi tamamlamış olduk. Evet, şöyle hemen sırasında sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 sırada bir model. Evet, düz kolay bir örgü. Şöyle hemen bundan sonrası yapacağımız arkadaşlar. Buradaki örneğimizi bu kısma getiriyoruz. Buradaki örneğimizi bu kısma. Yani alt sırada ne yaptıysak aynısı.
Hemen şöyle ben daha büyük parça üzerinde yapmış olduğum modelimi sizlere göstereyim, daha iyi anlaşılacaktır. Evet, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle farklı açılardan göstermeye çalışayım. Modelimizin görüntüsü bu. Farklı renklerde, farklı iplerde bu modeli kolaylıkla deneyebilirsiniz. Şöyle hemen ipimin üzerine koyarak da göstereyim, daha net görünecektir. Şöyle arka yüzü de tertemiz duran hoş bir model arkadaşlar. Evet, bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelden hırkalar yapabiliriz, yelekler yapabiliriz, eto şallar yapabiliriz. Çeyizlik örgülerinde, bebek örgülerinde kullanabiliriz. Evet, bu da sizlerle birlikte yapmış olduğum modelim. Evet arkadaşlar, bu videomda bu modelin yapımını sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediyseniz bir beğeni, bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir diğer ki videolarımızda daha güzel örgülerimizde, daha güzel tasarımlarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.